Rusya'nın kültürel başkenti St. Petersburg, tarihi yapıları, köprüleri ve saraylarıyla bilinen bu şehir, her köşesinde geçmişin ihtişamını taşır. Ama 2015 yazında bu şehrin sakin güzelliğini gölgede bırakan bir haber sokaklarda yankılandı. Bir apartmanın yakınındaki çöp kutusunda parçalanmış bir ceset bulundu. Kolları, bacakları özenle kesilmiş, başı kayıptı. Polis olay yerine ulaştığında ilk söyledikleri şuydu: "Bunu profesyonel biri yapmış olmalı." Bu sözler soruşturmanın gidişatını değiştirecek. St. Petersburg tarihine geçecek korkunç bir davanın başlangıcını işaret edecekti. Olayın duyulmasıyla mahallede panik başladı. Çünkü bölgede daha önce de kaybolma vakaları olmuş. Ama kimse bu denli korkunç bir manzarayla karşılaşmamıştı. Çöp kutusundan gelen ağır koku mahalleliyi alarma geçirmişti. Cesedi bulanlar gözyaşları içinde polise şöyle diyordu: "Biz sadece kedi köpek öldürülmüş sandık. İnsan olabileceğini hiç düşünmedik." Polis kısa sürede incelemelere başladı. Adli raporlar kurbanın 79 yaşında bir adam olduğunu ortaya koydu. İsmi Volodymyr Cheda'ydı. Sessiz, sakin, kendi halinde biriydi. Onun öldürülmesi için hiçbir neden yok gibiydi. Ama olay yeri incelemeleri çok farklı bir hikayeye işaret ediyordu. Volodymyr'in en yakınındaki kişilerden biri, komşusu ve zaman zaman ev işlerine yardım eden yaşlı bir kadındı. Tamara Samsonova. İlk bakışta sıradan bir yaşlı kadın gibiydi. Mahallede kimse ondan şüphelenmezdi. 68 yaşındaki Tamara, uzun yıllardır aynı apartmanda yaşıyordu. Küçük tefek, sessiz, kibar biriydi. Ama polis onun evine gittiğinde şok edici bulgularla karşılaştı. Evin banyosunda kan izleri vardı. Mutfağın köşesinde ise kurbanın eşyalarına ait parçalar bulundu. En önemlisi, evde saklanmış bir günlük ortaya çıktı. Ve bu günlük sadece Cheda'nın değil, yıllara yayılan başka cinayetlerin de kanıtlarını taşıyacaktı. Polis günlüğü incelediğinde içinde tüyler ürpertici satırlarla karşılaştı. Soğukkanlı bir el yazısıyla tarihler atılmıştı. Yanında basit cümleler vardı. "Bugün onu banyoda kestim. Vücudu 8 parçaya ayırdım. Onu evimde sakladım. Kalanını çöp kutusuna attım." Bu satırlar sıradan bir yaşlı kadının yazabileceği türden şeyler değildi. O satırları okuyan bir dedektif ifadesinde şöyle diyordu: "Hayatım boyunca çok dosya gördüm. Ama bir insanın kendi el yazısıyla böyle bir itiraf bırakması, bu kadar soğukkanlı olunamaz." Rus medyası bu korkunç olay gün yüzüne çıktığında Tamara'ya hemen bir lakap taktı: Baba Yaga. Baba Yaga, Slav mitolojisinde korkutucu bir cadıdır. Ormanda yaşar, çocukları kaçırır ve yer. Hikayeler yüzyıllardır Rus çocuklarını korkutmak için anlatılmıştır. Ve şimdi Petersburg'da bir kadın, tıpkı bu efsanevi figür gibi korku saçıyordu. Halkın zihninde bu benzetme çok güçlü bir yer buldu. Çünkü karşımızda yaşlı, sıradan görünümlü bir kadın vardı. Ama yaptığı şeyler en kanlı masallardan çıkmış gibiydi. Polis, Samsonova'nın apartmanındaki komşularla görüştüğünde şaşırtıcı şeyler duydular. Bazıları onun hakkında garip dedikoduların yıllardır dolaştığını söyledi. Çok tuhaf bir kadındı. Gece yarıları çöp dökerdi. Ağır kokular yayılırdı. Bir keresinde bana, "Birini öldürmek istiyorum." dedi. Ama ben şaka sandım. Bu ifadeler olayın vahametini daha da artırıyordu. Çünkü belki de Tamara uzun yıllardır bir şeyler yapıyordu. Ama kimse ciddiye almıyordu. Soruşturma ilerledikçe polis şunu fark etti: Cheda'nın ölümü tek bir vaka değildi. Samsonova'nın günlüğü 10 yılı aşkın bir süredir farklı cinayetleri işaret ediyordu. Günlüğün bazı sayfalarında 2003 yılına ait tarihlerin yanında benzer ifadeler vardı. "Bugün onun ciğerini yedim. Onu banyoda boğdum." Bu satırlar yalnızca bir katili değil, aynı zamanda bir seri katili işaret ediyordu. Olay basına yansıdığında Petersburg sokakları dehşete kapıldı. Gazeteler, televizyonlar manşet attı: "Baba Yaga geri döndü." Yaşlı kadın yıllarca komşularını öldürmüş olabilir. Halk bir yandan korku içindeydi, diğer yandan şok olmuştu. Çünkü katil dedikleri kişi yan apartmanda oturan, sokakta selam verdikleri bir kadındı. Bir genç şöyle dedi:
Onu her sabah parkta yürürken görürdük. Kim derdi ki evinde cesetler saklıyor? Tamara Samsonova gözaltına alındığında ilk başta sessizdi. Polis sorgusunda sorulara kısaca yanıt veriyor. Yüzünde neredeyse ifadesiz bir tebessüm taşıyordu. Sonunda şunu söyledi. "Evet, ben yaptım. Çünkü yapmak istedim." Bu soğukkanlı cümle hem polisleri hem de medyayı şok etti. Çünkü bir insan işlediği suçları bu kadar kayıtsız bir şekilde nasıl dile getirebilirdi? Samsonova gençlik yıllarında evlendi. Eşiyle uzun yıllar aynı apartmanda yaşadı. Ancak bu evlilik mutlu bir birliktelikten çok rutin bir yaşam gibiydi. Çiftin çocuğu olmadı. 1990'larda ise tuhaf bir olay yaşandı. Kocası aniden ortadan kayboldu. Samsonova polise kayıp başvurusu yaptı ama adam hiçbir zaman bulunamadı. Ne cesedine ulaşıldı ne de nerede olduğuna dair bir iz çıktı. Komşular o günleri hatırlarken şunu söylüyor. Kocasının kayboluşu büyük bir gizemdi ama Tamara hiç ağlamadı, üzülmüş gibi bile görünmedi. Bu olay daha sonra açığa çıkan cinayetleriyle ilişkilendirilecekti. Çünkü günlüğünde yazılı satırlar onun kocasını da öldürmüş olabileceğine işaret ediyordu. Onunla yıllarca aynı apartmanda yaşayan komşular polise verdikleri ifadelerde hep aynı şeyi söyledi. Tuhaf bir kadındı. Bazen iyi davranırdı, bazen aniden öfkelenirdi. Gece yarıları çöpe ağır şeyler atarken görürdük. Bir komşusu bir keresinde mutfak penceresinden kanlı bir bez çıkardığını iddia etmişti. Ama o yıllarda kimse yaşlı bir kadının böyle şeyler yapabileceğine ihtimal vermedi. Tamara'nın evinde bulunan günlük sadece Cheda'nın ölümünü değil, daha eski olayları da işaret ediyordu. 2003 tarihli bir notta şöyle yazıyordu. "Onu banyoda boğdum. Vücudunu parçalara ayırdım. Parçaları farklı yerlere dağıttım." Polis bu notları okuduğunda yıllardır kaybolan bazı kişilerin dosyalarını yeniden açtı. Bunlardan biri de kayıp kocasıydı. Günlükteki ifadeler onun sadece tek bir cinayet değil, belki de ondan fazla cinayetten sorumlu olabileceğini gösteriyordu. Samsonova'nın geçmişine bakıldığında bir canavarın nasıl şekillendiği yavaş yavaş anlaşılır. Çocukluğundaki yalnızlık, çevresiyle kuramadığı bağlar, kaybolan eşi ve yıllarca süren sıradan, sessiz yaşam. Tüm bunların altında belki de yıllarca gizlenmiş bir öfke ve saplantı yatıyordu. Psikologlara göre yaşlılık döneminde bile cinayet işlemeye devam etmesi, onun eylemlerini yalnızca ihtiyaç değil, bir takıntı haline getirdiğini gösteriyor. Tamara Samsonova'nın geçmişi, sıradan bir kadının portresi gibi görünse de, derinlere inildiğinde karanlık izlerle dolu. Kaybolan koca, tuhaf davranışlar, kanlı günlükler, hepsi yıllarca sessiz kalan bir fırtınanın habercisiydi. Polis evde başka deliller de buldu. Kan lekeleri, kurbanlara ait olduğu düşünülen eşyalar, giysiler. Günlükte yazan tarihlerle bazı kayıp dosyalar örtüşüyordu. Ancak her notun gerçek olup olmadığı net değildi. Çünkü bazı satırlarda çelişkiler vardı. Yine de en az birkaç cinayetin doğrudan Samsonova'ya ait olduğu neredeyse kesindi. Özellikle Volodymyr Cheda vakası hem günlüğün satırları hem de evde bulunan kanıtlarla doğrulanmıştı. Günlüklerin ortaya çıkışı medyada adeta patlama etkisi yarattı. Televizyonlar, gazete manşetleri aynı başlıkla çıktı. Yaşlı katil kadın günlüğünde cinayetlerini yazmış. Haber bültenlerinde günlüğün satırları okunuyor. Halkın tepkileri canlı yayınlanıyordu. İnsanlar şaşkındı. Bu bizimle aynı apartmanda yaşayan kadın mıydı? Onu her gün görüyorduk. Bu satırları yazan o olamaz. Ama gerçek ortadaydı. Satırlar onun kendi el yazısıyla yazılmıştı. Günlükler Tamara'nın ruh halini anlamak için en önemli pencereydi. Uzmanlar onun narsistik, obsesif ve psikotik özellikler taşıdığını belirtti. Cinayetleri yazmak onun için bir tür kontrol aracıydı. Kendi gücünü hatırlamanın, kurbanlarını tekrar tekrar öldürmenin bir yolu gibiydi. Bir psikiyatrist şöyle yorumladı. Günlük, onun için bir hatıra defteri değil, bir zafer defteri. Her cinayet bir başarı gibi kaydedilmiş.
Tamara Samsonova'nın günlüğü, sıradan bir defterin nasıl korkunç bir suç arşivine dönüşebileceğini gösteriyordu. Sayfalarda yalnızca kelimeler değil, kayıp hayatların gölgeleri vardı. Ama bu satırlar tek başına yeterli değildi. Çünkü asıl mesele, Samsonova'nın bu cinayetleri nasıl işlediği ve polise yakalanmasına yol açan sürecin nasıl geliştiğiydi. Petersburg'un sessiz bir mahallesinde, yaz akşamlarının sıradanlığı içinde kimse korkunç bir olayın eşiğinde olduğunu bilmiyordu. 2015 yazında apartman sakinleri 79 yaşındaki Volodymyr Cheda'yı birkaç gün boyunca görmeyince şüphelendiler. Gençliğinde çalışkan bir adam olan, yaşlılığında ise sessiz ve kendi halinde yaşayan Cheda'nın aniden ortadan kaybolması mahallede huzursuzluk yarattı. Bir gün apartmanın yakınındaki çöp konteynerinden keskin bir koku yayılmaya başladı. Mahalleli önce bunun bozulmuş yiyeceklerden geldiğini düşündü. Ancak kokunun giderek artması birkaç kişinin kapağı açmasına yol açtı. İçeride siyah torbalara sarılmış, parçalanmış insan uzuvlarıyla karşılaştılar. Polis hızla olay yerine çağrıldı. Yapılan inceleme, parçaların 79 yaşındaki Volodymyr Cheda'ya ait olduğunu ortaya koydu. Kollar, bacaklar özenle kesilmişti. Profesyonel bir dikkatle yapılan bu işlem, soruşturmayı daha da korkunç hale getirdi. Polis, Cheda'nın en yakınındaki insanları sorgulamaya başladı. İlk akla gelen isimlerden biri, komşusu ve zaman zaman yardımcısı olan Tamara Samsonova'ydı. Çünkü Cheda'nın en son onunla görüldüğü iddia edilmişti. Dedektifler, Samsonova'nın evine gittiklerinde, küçük ama düzenli bir daireyle karşılaştılar. Ancak dikkatlice arama yapıldığında, banyonun fayanslarında kan izlerine rastlandı. Ayrıca mutfakta, Cheda'ya ait olduğu düşünülen eşyalar bulundu. Bu deliller, gözleri doğrudan yaşlı kadına çevirdi. Evin detaylı aramasında en sarsıcı bulgu ortaya çıktı. Tamara'nın yıllardır tuttuğu günlük. Günlüğün sayfalarında Cheda'nın öldürülmesine dair soğukkanlı ifadeler vardı. "Bugün Volodymyr'le tartıştık. Onu banyoda öldürdüm. Parçaları çöp torbalarına koydum." Polis, bu satırları okuduğunda davanın yönü kesinleşti. Artık sadece bir cinayet değil, belki de birden fazla cinayet söz konusuydu. İlk ifadelerinde suçunu kabul eden Samsonova, daha sonra bazı noktalarda çelişkili açıklamalar yaptı. "Ben onu öldürmedim. O kendi kendine öldü. Sadece bedenini parçaladım. Ben cadıyım. İçimdeki sesler bana bunu yapmamı söylüyor." Bu çelişkili cümleler onun ruhsal durumunu da tartışmaya açtı. Polis, kadının akıl sağlığını değerlendirmek için psikiyatristlere başvurdu. Ancak günlüklerdeki ayrıntılı ifadeler onun eylemlerinin planlı olduğunu kanıtlıyordu. Mahalle sakinleri polise verdikleri ifadelerde şaşkınlıklarını gizleyemedi. "Onu hep nazik görürdük. Hiç böyle bir şey yapabileceğini düşünmezdik. Bir keresinde bana, 'Birini öldürmek istiyorum.' dedi ama şaka sandım." Komşuların bu sözleri aslında yıllardır göz ardı edilen işaretlerin var olduğunu gösteriyordu. Samsonova zaman zaman çevresine korkutucu cümleler söylemiş ama yaşlılığı ve sıradan görüntüsü nedeniyle kimse onu ciddiye almamıştı. Deliller ve günlükler Samsonova'nın suçunu ortaya koyuyordu. Ama dava yalnızca bir cinayet davası değildi. Çünkü günlüklerde ondan fazla kurbana işaret ediliyordu. Hangi notların gerçek, hangilerinin hayal ürünü olduğunu ayırt etmek kolay değildi. Polis kayıp dosyaları yeniden açmaya başladı. Özellikle kocasının kayboluşu yeniden gündeme geldi. Günlüklerdeki bazı ifadeler onun da kurbanlardan biri olabileceğini düşündürüyordu. Ancak somut kanıt bulunamadı. Sorgunun ilerleyen saatlerinde Tamara, Baba Yaga lakabını adeta benimsedi. Bir dedektife şöyle dedi: "Ben Baba Yaga'yım. Benim işim bu." Bu söz hem polisleri hem de medyayı derinden etkiledi. Çünkü o, Slav mitolojisinin korkunç cadısını kendisiyle özdeşleştirmişti. Artık yalnızca bir sanık değil, bir tür efsane figürü gibi davranıyordu. Olay basına sızdığında, televizyonlar günlerce Samsonova'yı konuştu. Gazeteler onun evinden çıkan günlükleri, fotoğraflarını ve komşuların ifadelerini yayınladı. İnsanlar şok içindeydi. Bir büyükanne nasıl olur da seri katil çıkar? Bu kadın belki onlarca kişiyi öldürmüş.
Petersburg halkı uzun süre evinden dışarı çıkmaya korktu. Çünkü cinayetleri işleyen kişinin yaşlı, sıradan bir kadın olması herkesi tedirgin etmişti. Tamara Samsonova'nın yakalanışı, Rusya'nın en çarpıcı suç dosyalarından birini açığa çıkardı. Bir komşunun kayboluşuyla başlayan soruşturma, günlüğün keşfiyle bambaşka bir boyuta taşındı. Sorgudaki sakinliği, çelişkili ifadeleri ve kendini Baba Yaga ilan etmesi, bu davayı yalnızca bir suç hikayesi değil, bir korku masalının modern versiyonu haline getirdi. Ama hikaye burada bitmiyordu. Çünkü bundan sonra mahkeme süreci başlayacak, Samsonova'nın akıbeti belirlenecek ve medya onu bir cadıya dönüştürecekti. 2015 yazında yakalanan Tamara Samsonova, kısa sürede Rusya'nın en çok konuşulan ismi haline geldi. Onun cinayetleri sadece Petersburg'u değil, tüm dünyayı şok etmişti. Mahkeme süreci başladığında herkesin aklında aynı soru vardı. Bu kadın gerçekten kaç kişiyi öldürdü? İlk duruşma günü, Petersburg'da adliye binasının önü gazetecilerle dolup taştı. Kameralar, mikrofonlar ve meraklı kalabalık binayı kuşatmıştı. Samsonova salonuna getirildiğinde, üzerindeki sade elbisesi ve sessiz tavrıyla dikkat çekiyordu. Ama gözlerindeki ifade birçok kişinin tüylerini ürpertti. Soğukkanlı, neredeyse kayıtsız bir bakış. Hakim ona suçlamaları okuduğunda Samsonova sadece başını salladı. Ses tonunda ne pişmanlık vardı ne de öfke. Sanki sıradan bir idari işlem için oradaymış gibiydi. Mahkemede en güçlü delil evinde bulunan günlüklerdi. Sayfalarındaki ifadeler cinayetlerin planlı ve soğukkanlı bir şekilde işlendiğini kanıtlıyordu. Savcı, günlüğün satırlarını yüksek sesle okurken salonda derin bir sessizlik hakim oldu. "Bugün Volodimir'i banyoda öldürdüm. Onu 8 parçaya ayırdım." Bu satırları dinleyen bazı izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Günlük bir suç itirafından çok bir cinayet güncesi gibiydi. Samsonova ise bu satırların okunması sırasında yine kayıtsızdı. Hatta bazen hafifçe gülümsediği bile görüldü. Dava sırasında en çok tartışılan konu Samsonova'nın akıl sağlığıydı. Avukatları onun paranoid şizofreni ve psikoz belirtileri gösterdiğini iddia etti. Gerçekten de geçmişte birkaç kez psikiyatri kliniklerinde tedavi gördüğü belgelerle ortaya kondu. Uzmanlar, onun empati duygusunun neredeyse hiç olmadığını, cinayetleri bir görev gibi gördüğünü belirtiyordu. Bir psikiyatr şunu söyledi: "Samsonova, kurbanlarını öldürmeyi bir tür temizlik, bir iş gibi algılıyor. Bu onu sıradan katillerden ayırıyor." Sonuç olarak mahkeme onun cezai ehliyeti olmadığına hükmetti. Yani hapishane yerine güvenlikli bir psikiyatri kliniğine gönderilmesine karar verildi. Karar açıklanır açıklanmaz, medya Samsonova'yı Rus folklorundaki korkunç cadıyla özdeşleştirdi. Baba Yaga. Televizyon programları, gazeteler ve internet siteleri onun fotoğraflarını bu lakapla yayımladı. Baba Yaga, Slav masallarında ormanda yaşayan, çocukları kaçıran ve yiyen cadıdır. Samsonova'nın işlediği cinayetler bu efsanenin modern bir versiyonu gibi görünüyordu. Medya bu benzetmeyi sürekli kullanarak halkın zihninde derin bir korku yarattı. Gazeteler şöyle başlıklar atıyordu: "Baba Yaga Petersburg'da yaşıyordu." "Yaşlı kadın masallardaki canavara dönüştü." Petersburg halkı uzun süre bu olayın etkisinden çıkamadı. Komşuları hala onunla ilgili anılarını anlatırken ürperiyordu. "Her gün yanımızdan geçiyordu. Gözlerindeki o bakışı hiç unutamıyorum." Kimi insanlar hala onun kurban sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğuna inanıyor. Günlüklerde işaret edilen ondan fazla cinayet, polisin çözemediği kayıp dosyalarıyla örtüşüyor. Bazıları gerçek sayının 20'ye kadar çıkabileceğini iddia ediyor. Samsonova'nın hikayesi zamanla bir suç dosyasından çıkıp bir şehir efsanesine dönüştü. Tıpkı Baba Yaga masallarındaki gibi anneler çocuklarını korkutmak için onun adını anmaya başladı. "Yemeğini yemezsen Baba Yaga seni alır." Ama bu kez korkutucu figür bir masal karakteri değil, gerçek bir kadındı. Tamara Samsonova bugün hala bir psikiyatri kliniğinde tutuluyor. 70'li yaşlarını sürüyor.
medyada nadiren yer alan fotoğraflarında hala sakin, sıradan bir kadın gibi görünüyor. Ama onu tanıyan herkes biliyor ki, bu yüzün ardında tarihin en ürkütücü suç hikayelerinden biri gizli. Tamara Samsonova'nın hikayesi, masallardaki korku figürlerinin gerçeğe dönüşmüş halidir. O, yalnızca kurbanlarını öldüren bir kadın değil, aynı zamanda toplumun bilinçaltındaki korkuların sembolü haline geldi. Onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor: kötülük her zaman genç, güçlü ya da tehditkar görünen figürlerden gelmez. Bazen yan apartmandaki yaşlı, sessiz bir kadının yüzünde saklanır. Baba Yaga efsanesi bu kez masallarda değil, Petersburg'un karanlık sokaklarında hayat buldu. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.